Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok kolay ama bir o kadar da çok şık şu gördüğünüz bluz modelini çalışacağız. Yarım crop model deniyor zannedersem. İnanılmaz kolay, inanılmaz şık bir model. Özellikle genç kızlar bu modelleri bayılıyorlar. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Gayet şık, gayet düzgün. Kızlarımız bunlara bayılacak. Tabii ki bizler de giyeriz. Niye giymeyelim, değil mi? Evet arkadaşlar, hemen şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, bu modeli 2 şeritten oluşuyor. 2 şerit örüyoruz ve birleştirip dikiyoruz. Daha sonra bel kısmını örüp bitiriyoruz. Hepsi bu kadar. Şöyle minik bir bağcık yaptım. Önü çok açık olursa istediğiniz zaman şöyle kapatabilmeniz için. Evet arkadaşlar, hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Naka'nın Calico iplerini kullandım. Diğer kullandığım yeşil ipi bulamıyorum. Liloş kaçırdı zannedersem. Arkadaşlar, şunu henüz açmadım. Diğer yeşili bulamıyorum. 3 renk kullandım. 3 rengi yeni açtım ve 3 renkten de yarımşar kaldı. Yani bunlarla bir tane daha örülebilir. Yani 3 ipten 2 tane çıkabilir arkadaşlar. Benim bayağı ipim arttı. Ölçülerini yaparken zaten vereceğim sizlere ama böyle bitmiş halindeki ölçülerini de vermek istiyorum. Şöyle hemen enine bakalım. 38 santim arkadaşlar eni. Boyu şöyle omuzdan bele kadar 39 santim. Sizler istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Kaç beden derseniz 36'dan 38, hatta şöyle açılıyor likralı 40 bedene kadar olur diyorum arkadaşlar. Daha da büyük yapmak isterseniz kendinizi şöyle omuzdan, şu tek parça bir örgü zaten. Bu tek parçayı örerken şöyle omuzdan sırt ve göğüs altınıza kadar ölçeceksiniz. Göğüs altınıza gelince durun. Ben sayıları vereceğim. 36 ve 40 bedene kadar olan sayılarımı size vereceğim. Ama daha büyük yapmak isterseniz daha uzun, daha geniş yapabilirsiniz. Belini de aynı şekilde kısa gelirse uzatabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, isterseniz hemen sabırsızlanıyorum yapımını anlatmak için. Evet arkadaşlar, hemen yapımına geçmeden önce de hemen küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunu yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben videonun çok uzamaması amaçlı 2 tane parçamı önceden ördüm. Ölçülerini vereceğim ve nasıl örüldüğünü de zaten göstereceğim. Öncelikle ölçüleri vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben aynı boyda, aynı ende 2 tane ördüm. Şöyle hemen ölçülerini vermek istiyorum. Bunların tamamını videoda örersek video çok uzayacağı için ben önceden ördüm. Evet, şöyle boyunu ölçüyorum. Şöyle düzgün ölçmek istiyorum. Arkadaşlar, boyu 62 santim tam. Şöyle ölçtüğümde tam 62-63 santim, ama kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben mankene göre ayarlayıp örüyorum. Yani 36-38, bilemedin 40 bedene de açıldığı için olabilir. Evet, enini hemen ölçmek istiyorum. Şöyle 18,5, şöyle 19 da diyebiliriz. Kaç sıra yaptık? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra örmüşüm arkadaşlar. Hemen isterseniz şöyle küçük bir kısımda
örülüşünü göstermek istiyorum. Çoğumuz ikili trabzanı biliyor zaten. Kaç zincir çektiniz derseniz arkadaşlar, ben şunlara toplamda 115 zincir artı 2 yani 117 zincir çektim. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta zincir çekiyorsunuz. Saymanızı, zinciri tavsiye ederim. Çünkü 2 tane parça da aynı uzunlukta olması gerekiyor. Şöyle küçük bir parça da göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben 115 zincir çektikten sonra en son zincirden tutup artı 2 zincirimi çektim ve tırnağımla tuttuğum zincire batırıp ikili trabzan yapıyorum. Her bir zincire batırıp ikili trabzan yapıyoruz. Model inanılmaz kolay. Çoğu arkadaşımız da zaten bu ikili trabzanı biliyor. Başında oluyorum. Zincire battım. 2 ilmek çekerek kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi sizler kendinize ölçün. Ölçünüze göre yapabilirsiniz. Ama benim ölçülerimde ve benim ipim, benim tığımla örüyorsanız 115 zincir çektim. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar ben devam edeyim. Son zincirime geldim. Son zincirime de batıyorum. Kapattım ve ilk sıramı yapmış oldum. Hemen diğer rengime geçiyorum. Diğer rengimi de şöyle birazcık uzun tutuyorum. Arasından geçirdim. 3 tane zincir çektim. Modeli çevirdim. Şöyle ilmeklerimi sıkıştırıyorum ki burada bir bolluk oluşmasın. Evet. Bakın şu ilmeği de araya geçiriyorum şu şekilde ki ip artıklarım oluşmasın. Bu şekilde yine her bir trabzan tepesine batarak, şu kadar saklamam yeterli. Her bir trabzan tepesine batarak ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde en olarak da siz kendinize ölçün. Belki daha zayıfsınızdır, daha dar yapmak istersiniz. Ya da daha geniş yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet bakın. Burayı da ben sıra sonuna kadar devam edeyim. Evet arkadaşlar, yine ikinci sıramın da sonuna geldim. Üçüncü sırada yine renk değiştiriyorum. Şöyle bakın, uzunca alıyorum ki rahat bir şekilde saklayabileyim. 3 zincir çevirdim. Şöyle iplerimi sıkıyorum. Şöyle ipi de öne getirip beraber örerseniz ip artığı kalmaz, ama ben şimdi öne getirmeden göstereyim. Bu şekilde. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyecek. Ya bunu da biliyoruz, buna da göstermene gerek yok diyecekler, ama yeni öğrenen arkadaşlar illa buraları da görmek isteyeceklerdir eminim ki. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben 19 sıra ördüm. Yanlış saymadıysam. Bu şekilde 19 sıra. Yine de tekrar saymak istiyorum ben. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra. Evet arkadaşlar. 19 sıra örmüşüm. Yeniden yanlış olmasın diye saymak istedim. Burayı da sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuma geldim. Bakın artan ipleri de, yani kalan ipleri mecbur yukarı çıkınca tekrar bunları kesmek zorundayız. Bakın şunları da her sırada kesip şu şekilde saklarsanız uzun uzun saklamak zorunda kalmazsınız. Şöyle daha küçük bir tığ ile yapmak istiyorum. Küçük tığ ile daha çabuk saklanıyor. Evet, şu şekilde ben şimdi üstün körünü sakladım, ama sizler bu şekilde daha ayrıntılı saklarsınız. İpleriniz de çok fazla görünmeyecektir. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Modelimiz bu şekilde hazırlıyoruz. 2 tane istediğimiz uzunlukta
Bakın şu şekilde ben hemen kamerayı yükselteyim. Evet. Bakın şöyle her bir şeridi ikiye katlıyorum. İkiye katlanmış halini de hemen şöyle bir ölçmek istiyorum. İkiye katlanmış hali tam 31 santim. Bakın şöyle yan yana koyuyorum. Bakın arkadaşlar, ben bunu mankene giydirip ölçeceğim. Şöyle istediğiniz yere gelene kadar şu şekilde dikiyoruz. Bakın önü de, şu arkayı da aynı şekilde dikeceğiz. Şu önü de aynı şekilde dikeceğiz. Ve bakın şuralar kol bölümü. Kolu da istediğiniz uzunluğa gelene kadar şöyle ayırın. Kolunuzun geçmesini istediğiniz bölümü. Diğer tarafı tekrar dikeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4 bölümü de dikeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi ölçülerimi alayım, mankenime giydirip, alanım dar olduğu için şu anda kameranın önünde de yapmak isterdim ama alanım dar olduğu için hemen arka planda ben ölçülerimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben ölçülerimi şu şekilde aldım. Sizler de bu şekilde alırsanız dikimde çok rahat edersiniz. Hemen şöyle de sayıları vermek istiyorum. Bakın şöyle ikiye katladığımda 1, şöyle sayalım beraber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. trabzana iğnemi takmışım. Yani 20 trabzan dikeceğim. Geri kalanını bırakacağım. Burası ön bölüm arkadaşlar. Şöyle ayırt edebileyim diye arkaya 2 tane taktım. Burada kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.'ye ön bölümü, göğüs bölümünde 22.'ye taktım. Yani 22 tane trabzan dikeceğim. Diğer kolda aynı şekilde. Hemen sırt bölümünü saymak istiyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sırt bölümü daha aşağıda oldu. Sizler yine üstünüzde deneyip ona göre çok açık derseniz daha çok kapatabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Sadece benim kendi ölçülerimi size bu şekilde veriyorum. Sizler kol yanlarını daha kapalı yapabilirsiniz veya daha kısa yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi üstünde ayarlama yapabilirsiniz. Hemen dikişe isterseniz başlayalım. Şöyle kol kenarlarından başlayalım. Hemen şöyle iğnemi çıkarmıyorum. Hemen şöyle uç kısımdan başlayacağım. Şöyle 2 ilmeği birden batıyorum. Şöyle uzunca bir bırakıyorum. Sonra iğnemi buna takıp ipliğimi kaybedeceğim. Şöyle karşılıklı normal motiflerimizi diker gibi dikiyorum. İçten de dikebilirsiniz. Görünmesini istemiyorsanız. Ama ben içten dikişi çok hoş bulmuyorum. O yüzden şöyle bu dikiş benim çok hoşuma gidiyor. Çoğu modelimde de hep bu dikişi kullanıyorum. Çünkü gerçekten hoşuma gidiyor. Sizler dikişi de kendi zevkinize, keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. İster içten dikin, ister başka bir yöntemle, isterseniz tığ birleştirerek örün. Dediğim gibi tamamen size kalmış. İlla bu şekilde benim yaptığım gibi yapmanıza gerek yok. Evet, ben şurayı çok seviyorum. Şu iz kalıyor ya. Herhalde ondan sürekli normalde benim takipçilerim beni bilir, iğne kullanmayı ben çok sevmem. Genelde böyle şeyleri tığ ile birleştirmeyi severim. Ama bu model çok hoşuma gittiği için artık her şeyi dikerek birleştirmeye başladım. Bilmiyorum neden. Evet. Bu şekilde dikişimi yapıyorum. İğnenin oraya gelene kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şuraya gelene kadar aynı şekilde devam edelim.
Sıra sonuma gelmek üzereyim. Şöyle sonlara doğru iğnemi çıkarmayacağım ki yerini unutmayayım. Şöyle kameranın karşısında komple dikmek isterim ama biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Hemen şu ayracı çıkarayım. Evet. Evet, bu şekilde dikmiş oldum. Bakın, kolu ben bayağı büyük bıraktım salaş durması için. Dediğim gibi sizler isterseniz şöyle küçücük bırakabilirsiniz. Neyse. Şöyle bir tane daha alacağım. Tam iğnenin orayı alamadım herhalde. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Bakın, ben buraya sık iğne gitmeyi de düşündüm. Ama çok hoş olacağını düşünmüyorum. Şurayı da şu şekilde bırakmak istemiyorum. O yüzden şöyle bakın, ilmekleri tek tek batarak yine şurada verdiğim efekti şuraya da vermek istiyorum. Bu da tamamen size kalmış. İster yapın, ister yapmayın. Ben şöyle tek tek bakın ilmeklere batıyorum ve şurayı dikiyorum. Bakın, verdiğim efekt şu. Yani şöyle düz bırakmak istemedim burayı. O yüzden şöyle ben size hem anlatırken hem dikiyorum, bu şekilde yapıyorum. Yaparken de diyorum ki ya şunu şuraya yapsak olur mu? Bunu da buraya yapsak olur mu diye. Kendimden de hep katıyorum, biliyorsunuz zaten. Ama bakın çok güzel oldu. Şöyle tam ekrandan görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle bakarsanız şöyle daha düz ama şu şekilde daha hoş oldu sanki. Bakın, tüm kolu aynı anda bu şekilde dikeceğim. Ama ipinizi uzun almaya çalışın. Eğer yarıda takılırsanız efektiniz bozulabilir. O yüzden bu şekilde dikmeye sonuna kadar ben devam edeceğim. Diğer kolu da aynı şekilde dikeceğim. Bakın, burayı da aynı şekilde dikeceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde. Dikişlerimi aynı burada yaptığım gibi yapacağım. Burada da arkadaşlar dikeceğim. Efekti buraya da vereceğim. Yani şuraya dikeceğim. Arkaya dikip geri dönüp diğer tarafı da şuradan geri dönemezsiniz ama şurada iki ipi kırıp şuradan yine devamını dikebilirsiniz. Yani şurada gösterdiğimi diğer taraflarda da uygulayacağız. Ben hemen uygulamamı yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim dikiş işlemim bitti. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Etrafını da az önce gösterdiğim gibi diktim. Bu önü, arkası ve dediğim gibi iğne ile koldaki yaptığımız işlemi burada da dikerek yaptık. Az önce bunu dikerken de Instagram'dan canlı yayın yaptım. Birazcık dikişi uzun sürdü çünkü sizlerle orada da sohbet etmiş olduk. Arada da canlı yayında, böyle Instagram'da da canlı yayın açmayı düşünüyorum. Açıklamalar bölümünde Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Hemen bel kısmımıza geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen şöyle yeşille başlayalım yine. Şöyle ipime bir düğüm attım. Şöyle kenardan başlamak istiyorum. Bakın, şöyle yatık trabzanlarımız var, görüyorsunuz. Hemen yatık trabzanın birine şöyle battım. Bakın, sabitledim. Tekrar batıyorum. Şöyle arada ipimi de yürüteyim. Sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Başını dolamadan hemen karşıdaki yatık trabzana battım. Sık iğne. Bir zincir. Bakın, tüm yatık trabzanlara tek tek batarak şöyle ipi de arkadan yürüteyim. Evet. Bir zincir. Bakın, yatık trabzan arasına batıyorum. Sık iğne. Bir zincir, yatık trabzan arasına batıp bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Aralara birer zincir çekerek
şöyle yatık trabzanların arasına batarak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son, bakın yatık trabzana da battım. Şöyle ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. İlk sıramı bu şekilde bitirmiş oldum. İkinci sıraya ipimi değiştiriyorum. İpime bir düğüm attım ve herhangi bir zincirlik bölüme bakın. Sık iğnenin tepesine değil de bir zincirlik bölüme batacağız arkadaşlar. Şu şekilde sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Bir zincirlik bölüme batıp sık iğne yapıyorum. Bir zincir ve bir zincirlik bölüme batıp sık iğne. Yani sık iğnenin tepesine batmıyorum. Bir zincir, hemen şöyle boşluklara batıp sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle arada bu ipleri de yürüteceğim. Şu arada görmek istemiyorum onları. Bakın, tek zincirlik bölümlere batarak araya bir zincir çekerek devam ediyorum. Bundan sonrası daha da kolay zaten. Tüm sıraları bu şekilde sık iğne tepesine değil de aralara batarak devam edeceğiz ki şu efekti verebilelim. Evet, bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Bu şekilde ikinci sıramı da tamamladım. Şöyle üçüncü sırayı da bir netleşelim diye göstermek istiyorum. Yine renklerimi aynı şekilde burada kullandığım sırada kullanıyorum. Herhangi bir tek zincirlik bölüme batıyorum. Şu şekilde sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Bakın, tek zincirlik bölümlere batırarak sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir, araya batır, sık iğne. Bir zincir, araya batır, sık iğne. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta bu bölümü yapabilirsiniz. Ben muhtemelen 10 sıra yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi manken üzerinde denediğim için mankene giydirerek bakacağım. Şu anda net bir şey söylemiyorum ama yani muhtemelen 10 sıra veya daha üstü yapabilirim. Bu şekilde sizler de istediğiniz uzunluğa gelesiye kadar böyle her sıra renk değiştirerek bu işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben 10 sıra veya daha fazla yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle hemen göstermek istiyorum. Bel kısmını tamamladım. Hemen sayısını vermek istiyorum. Toplamda 10 sıra demiştim ama toplamda 22 sıra sık iğne yaptım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok hoş bir görüntüsü oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde hemen hemen bluzumuzu bitirmiş olduk. Gerçekten çok şık ve çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yüksek kısım öndü. Alçak kısım arkaydı. Evet, yüksek kısım burası. Ben şöyle 150 adet zincir çekerek şöyle bir önüne bağcık yapmak istedim. Eğer önü çok açık olduğunu düşünüyorsanız böyle benim gibi bir bağcık yapabilirsiniz. Ayakkabı bağlar gibi şöyle içinden geçiriyorum. Şu ikili trabzanların aralarından geçiriyorum arkadaşlar. Bakın, direkt şu şekilde sizler istediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Ben fikir amaçlı şöyle hemen üstünkörünü yapacağım. Size göstermek amaçlı. Sizler dilediğiniz şekilde yaparsınız. Eminim ki benden de daha güzel yaparsınız. Evet, şöyle
bir içten bir dıştan zincirimi geçirerek şu şekilde dilediğiniz uzunlukta geçirebilirsiniz. Şöyle ikisi eşit olsun arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Sizler de eminim ki bayılacaksınız. Ve herhalde günde bir tane örmeye başlayacaksınız. Bunu seyreder seyretmez. Çünkü ben videodan sonra bir tane daha başlamak istiyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Ben yine şaşırdım herhalde. Bir içten bir dıştan dedim. Hep dıştan aldım. Şu anda videonun uzamasını istemediğim için böyle bir şey yaptım herhalde. Evet. Bu şekilde geçiriyoruz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Çok da videoyu uzatmayalım. Şöyle şurada boncuklarım olacaktı. Ahşap boncuklarım. Hemen zincirlerimin ucunu uzun bıraktım iplerini ki şunları geçirebileyim diye. Hemen bunları geçireyim şu şekilde. Şunu da doğru düzgün geçirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben hemen bağcığımı şöyle düzgün takmaya çalıştım. Şöyle bağcığımın uçlarına da boncuklarımı taktım ve bir düğüm attım. Gerçekten çok hoş, çok kullanışlı bir bluz olduğunu düşünüyorum. Eğer kısa gelirse size daha da uzun örebilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Evet arkadaşlar, şöyle arkasını da görelim. Şöyle arkasına şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Eğer giyerken problem yaşamamak için, yani dar gelirse şurayı dikmezsiniz arkadaşlar. Şuraya bir fermuar takarsınız. Şurayı da zaten açık bir şekilde yine sık iğne tarzında örebilirsiniz. Şu arkası fermuarlı olabilir. Bunu da geçmeden söylemeden geçmek istemedim. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.